Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle bakalım hemen sohbete. Hemen emojiler de başlamış. Şöyle ilk kim yazmış? Serhat Bey yazmış. Selamlar demiş. Hoş geldiniz. Hümeyra Hanım, siz de hoş geldiniz. Şahin My Life her zamanki gibi burada. Murat Kunç gelmiş. Ertan Güven burada. Toprak Jun 23 burada. Dün yoktunuz sanırım. Önceki canlı yayınlarımızda burada olan kişilerden. Sezer Bey burada. Hoş geldiniz. Şöyle bakıyorum, Fatih Çiftçi burada. Erdem Çınkır burada. İlhan Yıldız burada. Talha Ergün burada. İsmail Dilek de burada. Tolga Oruç her zamanki gibi burada. Bakıyorum şöyle, Emrah Bey burada. Emrah Özoğul. Volkan Bey burada. Kenan Koç burada. Bekir Çalım da burada. Mehmet Tan da burada. Hocam başlık korkuttu demiş. Birazdan değineceğim ona, neden korkuttuğunu. O gün Bey de burada. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, dün yoktunuz. Benim yayına sürekli katılan kişilere artık isim aşinalı olduğum için dün kimin olup olmadığını görebiliyorum. En azından sohbette kimin olup olmadığını görebiliyorum. Ee, evet, Şahin My Life günün ilk teşekkürünü atmış oldu. Süper teşekkürünü. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Siz hoş geldiniz hocam. Biz zaten buradayız demiş. Evet. Şöyle beğenimizi atalım. Çok teşekkürler tekrardan. İsa Yurtsefer Belçika'dan selam söylüyor. Siz de hoş geldiniz. Fatih Bey, kısa vadede pozitif piyasa başlık şaşırttı demiş. E, Neden öyle bir başlık attığımı birazdan grafiklerle size açıklayacağım. Başlığım kısa vadeye dayanaraktan attığım bir başlık. Ona değineceğim kendi indikatörlerim üzerinden. Selamünaleyküm, bol kazançlar, beğeniler atılsın demiş. Ayhan Bey de burada. Ayhan Altın, hoş geldiniz. Alper Bey geldi, hoş geldiniz siz de. Tolga Oruç 26. like benden demiş. Şöyle hemen onlara bakmadım. Bakmış bulunayım. Evet, 32 beğenimiz olmuş. Çok teşekkürler şimdiden. Beğeni atan, özellikle emoji atan arkadaşlara da ayrıca teşekkürler. Ciddi bir durum var, dikkatli dinliyor olacağız demiş. Ya şöyle, ciddi bir durumdan kasıt kısa vadeli indikatörlerin bir geri çekilme sinyali vermek üzere. Bunu gördüğüm için böyle bir başlık attım. Şu an 84.340'lı bölgelerde. Grafikte görüyorsunuz zaten. Bulut yapısı da bayağı inceldi. Beni sürekli izleyenler biliyor. Onun şimdi olası destek dirençlerini, bu yapıyı bozması için ne gerekiyor? Bunları hepsini değiniyor olacağız. Ortalama 80 kişi olduk. Bir 100 kişi olalım. Başlayacağım hemen. Bu arada Fatih Çiftçi, çok teşekkürler. Kesene bereket. İkinci süper teşekkürü atan kişi oldu kendisi. Çok çok sağ ol. Şöyle beğenimizi de atalım. Kesene bereket diyelim. Her hafta düşüş oluyor hocam. Ben buna hazırım demiş. Yarın da pazar değil mi? Evet. Yarın önemli özellikle. Haftalık kapanış da geliyor. Bakalım ne olacak. Yani ne beklediğimi açıklayacağım birazdan. Aman hocam, çok kısa vade olsun. Düşüş artık sabır kalmadı demiş Mehmet'ten. Maalesef öyle. Trump coin yükselir mi? Düşüncen nedir? Altcoin'lere birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada saat 1.40, ortalama 1 saat sürecek bu yayın. 1 saat boyunca hem Bitcoin'e bakacağız hem de sizden gelen altcoin'lere bakacağız. Ama 1 saat sonra, 1 saat 1,5 saat sonra katıla özel bir canlı yayın yapacağımı söylemiştim dün gece. Sadece katıldaki arkadaşlarla 1 saat sonra yapacağız özel canlı yayın. Onu da şimdiden duyurmuş olayım. 1 saat şimdilik böyle herkese açık bir canlı yayın olacak. Altcoin'lere bakacağız. Bitcoin'e bakacağız. Sonra 1 saat sonra katıldaki arkadaşlarlayız. Bugün pazar derken şimdi pazara girdik. Bende günler karışmadı değil mi? Evet, daha yeni girdik yani. Bu geceki kapanıştan bahsediyorum yani. Tam 24 saat sonraki. Hocam elimize verler, babayı verler, milletin kıçında donuna kadar aldılar demiş İlhan Yıldız. Bu katıldaki rozetlere şey mi eklesek? Rozet değil de emojilere don falan mı eklesek? Hem kanalın esprisiyle uyumlu olur. 85 direncini kırmadıkça geri atacağını söylediniz zaten demiş Şahin My Life. Evet, Sasa hocam uyuyacağız demiş. Neden
Geç mi başladık? O zaman katıldaki arkadaşlardan rica edelim. Acil bir durum yoksa bizi istekte bulumu bölecek Turgut Bey, işinizi kolaylaştırın biraz daha demiş Tolga Bey. Lagatuş burada, hoş geldiniz. Bir sene önceki piyasa çok iyi yükselişler oluyordu demiş. Onlar aldı siz verin donlar hocam demiş. Bakalım. Artık başlamak üzereyiz eğitim videolarına. En azından don aldırabilecek, farklı bakış açıları kazandırabilecek eğitim videolarımı yüklemeye başlayacağım en sıfırdan seviye seviye. Umarım işinize yarar o videolar. Umarım faydalı olabilirim hepinize. Piyasa uyumaz demiş Emrah Bey. Kesinlikle. Valmus da gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba herkese demiş. Şöyle çok kısa dünkü emojileri de göstereyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum o konuda. Şöyle analizimizi şöyle açalım. Dünkü sonuçlar bunlar arkadaşlar. Ortalama 20.000 tepki verilmiş. Zaten biliyorsunuz biraz kısa tuttuk yayını. Bazı durumlardan dolayı. Dünkünün birincisi de kalp. Kalbi atan arkadaşlara da tebrikler. Elinize sağlık diyelim. Emeğiniz için çok teşekkürler. Bu şekilde destek olmaya da çalıştığınız için emoji atarak çok çok sağ olun. Birincimiz de kalp oldu dün. Kalp atan arkadaşlar da tebrik edelim. Evet. Şöyle bunu kapattım. Bitcoin grafiğini aldım. Birkaç yorum daha baktım ve geçiyorum direkt Bitcoin yorumuna. Ortalama 100 kişi olduk zaten. Evet, Talha Ergün 3. süper teşekkürü yollayan kişi oldu. Kesene bereket. Çok çok teşekkürler. Şöyle beğenimizi atalım. Şöyle az önceki süper teşekkürleri kaçırmadım değil mi? Söyledim, evet. Şöyle bakıyorum. Şahin My Life ilk teşekkürü atan kişiydi. Fatih Çiftçi attı. Ve şimdi de Talha Ergün attı. Kesenize bereket, çok teşekkürler. Bu şekilde de destek olduğunuz için çok çok sağ olun diyelim. Kolay gelsin. Avax bakabiliyor muyuz Üstad? Birazdan bakacağız altcoin'lere. Bir Bitcoin'e bakalım. Evet, Oğuzhan Korkmaz Satoshi'nin çırağı grubuna katıldı. Yani katıl abonesi oldu. Siz de hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Yaklaşık bir saat sonra katıl aboneleriyle özel canlı yayın yapacağız. Orada görüşürüz zaten. Hoş geldiniz diyelim şimdiden. Bir tane gelmiş. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz siz de. Hocam bu bir suni yükseliş olabilir mi? Gel gel yapıyor olabilirler mi? Musa Bey şimdi analize geçeyim o zaman. Bir bakalım Bitcoin'de ne durum var. Neden böyle bir başlık atma gereği duydum? Bu şekilde başlık atma gereği duymamın asıl sebebi kısa vadeli bir buluttaki neredeyse kırmızı al, şuradaki kırmızı yakı vermek üzere olduğu için böyle bir şey yaptım. Yakmadan en azından bildirmek istedim. Katıla özel canlı yayın açmaya başladıktan sonra bu etkileşim sayılarını göremeyi düşünüyor musunuz? Nasıl yani? Bu canlı yayınlar böyle devam edecek Emre Bey. Yani aynı bugüne kadar ne yaptıysak herkese açık canlı yayınlarımız devam edecek. Ama katıl da sonuçta ayrı bir şeyler de sunmam lazım. Oraya da ayrı canlı yayınlar yapacağız. Yani bir değişiklik olmayacak. Herhangi bir ya da etkileşimde rekor kırma gibi bir hedefim yok. Ben buradaki arkadaşlar sadece destek oldukları için teşekkür ediyorum. Ama bir ara hepsiyle konuştuk zaten. Ama bir ara bir rekor canlı yayın yapacağız. Hem 24 saat sürecek o canlı yayın. YouTube'a öyle bir anı kalsın istiyoruz. Hem de o gün bakalım nasıl olacak. Konuşacağız. ABD ve İngiltere Yemen başkentini bombalamaya başladı. Bu kripto piyasasını ne derece etkiler? Bu yeni bir haber mi? Yeni mi oldu bu? İsmail Bey. Hoş geldiniz bu arada. Marco gelmiş. Hoş geldin Marco. İyi yayınlar hocam demiş. 6 saatlik. Açıkçası çok görmedim o haberi. Yani az önce de ana sayfama öyle bir şey düşmedi ama yeni hocam yeni başladılar demiş. Başladıkları halde bir etki etmediyse demek ki çok önemli bir durum yok. Çünkü haberler biliyorsunuz anlık etkiyi hızlandırıyor. Teknikte zaten düşüş sinyali vermek üzere bu arada. Hani şey olur, cabas olur, şey olur. Tuzu biberi olur o haber.
İyi yayınlar hocam, geldim demiş. DocDate sen de hoş geldin. Her yayınımızda ilk izleyenlerden kişi kendisi. BTC 84 1400 kıramıyor. Okuyamadım. Nerede? Ha, geri çektiniz. İyi yayınlar hocam demiş. Okan Bey de gelmiş. Hoş geldiniz siz de. İsmail Diyek önemli bir şey yok. Husileri vuruyorlar demiş. Hocam İran devreye girerse sıkıntı olabilir. Hocam faaliyeti asıl İran'a karşı demiş. Bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz haberler hep tuzu biberi oluyor piyasanın. Teknik bize ne söylüyor? Bugün ona bakalım. Teknikte özellikle zaten kaç gün oldu? 3 gündür sanırım aynı hedefi veriyorum. Hatta 3 gün de değil. 3 gün de geçmiş olabilir. 12 Mart'tan beri. Buradan beri anket yapıyoruz. Bu 85'e mi gidiyoruz? 80'e mi düşeceğiz? Sonra tekrardan işte kırabilecek miyiz? Önceki yayınlarda anket yaptık biliyorsunuz. Tekrardan işte dün kıramadıktan sonra yeni bir yapı oluşumuna gitti. An itibariyle şöyle soldan da bakayım herhangi bir şey var mı? An itibariyle buradaki bulut yapısı kırmızıya dönmek üzere. Kırmızıya döndükten sonra pek sağlıklı olmuyor kısa vadede. Çünkü 4 saatlikte bakıyorum şu an. Ortalama olarak bizim direnç bölgemiz şu an 84.730'larda bu spot grafiği. Bu 84.730'ların üstünde 4 saatlik kapatamadığı sürece önümüzdeki 4 saatlik açılışta muhtemelen bu yapı ya çok inceleyecek ya da kırmızı yakacak. Ve bu kırmızı yaktıktan sonra belki kademeli en fazla şuralara kadar tekrar yükselebilir. 85 bölgesine kadar. Fakat burayı kıramadığı sürece de buradan bir geri çekilme yaşarsak ilk destek bölgemiz 83.500'ler. Onun da altında 83.290'lar ve son kalelerimiz 82.780'ler diyebilirim. Bu bölgeler bizi tutacak son kale. Yani bizi tutacak derken kısa vadeli tutacak son kale. Bu yükseliş trendini bozmaması için. Eğer 82.770'lerde tutunamazsa bizim diğer desteğimiz 81.000 bölgelerinde. Daha sonra da zaten kırmaması gereken son kalede 79.980. Burayı da kırarsa yeni bir düşüş trendine girer Bitcoin. Onu tekrardan yorumluyor oluruz zaten yarın. Kısacası kısa vadede sat sinyali vermek üzere Bitcoin. O şöyle vereyim, yani 84.750'nin üstünde 4 saat kapatamazsak ya da 770'in diyelim. 84.770'in üstünde kısa vadede 4 saatlik kapanış yapamazsak yarın ya da bu 8 saat içerisinde bir 83.500'lere kadar düştüğünü görebiliriz. Bu şekilde bildirmiş olayım. Önemli olan şu bölgede tutunup tutunmayacağı. 83.500 ile 82.500 aralığında tutunmayı başarabilirse tekrardan buradan güç toplama ihtimali var. Ama burada da tutunamazsa zaten burayı kıran bir Bitcoin görürsek tekrardan yorumlarız. Şu an olası senaryo bu. Sat vermek üzere olduğu için böyle bir başlık attım. Yani bizim kesinlikle bu yükselişe tekrar geçebilmemiz için 84.770'i üzerine tekrar atmamız lazım. Yoksa 83.500'ler gelir diyebilirim kısa vadede. Bunu tekrardan kapanıştan sonra yorumlamak daha doğru olur. Bu 4 saat için geçerli bir hedef. Önümüzdeki 4 saat biliyorsunuz hedefler değişiyor. Şöyle günlükte değişen bir şey var mı? Günlükte iyi olan şey şuradaki ölüm trendinin üstünde tutunuyor olması. İşte bir saat sonra kapanışı 83.880'in üstünde kapatması orta uzun vadede iyi bir şey olsa da bizim bulut yapımız çok aşağıda olduğu için buralara kadar tekrar retest düşüşü beni şahsen şaşırtmaz. Bunu da gün kapanıştan sonra tekrardan yorumlarız. Evet, Bitcoin'deki bu şekilde başlık atmamın ana sebebi bu. Böyle bir tehlike mevcut. Yani kısa vadeli tehlike diyeyim. Bunu bozmamız için 84.770 önemli bir seviye üstünde kapatmamız lazım. Evet, okumadığım yorumlara bir bakayım. Yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz diyelim. 60 beğeni olmuş. Beğenen herkese çok çok teşekkürler. Aynı şekilde emoji atan arkadaşlara da. Şöyle okumadığım yorumlara bir bakayım. Acımasız Bitcoin parası olan düşsün diye bekliyor. Sarayda olan çıksın diye bekliyor demiş Murat Kunç. ETH 1 milyon aldı, 11 milyon alsa yine satmayacağım demiş.
Kıramıyor ve kapanış günü derken, kanlı pazartesi derken salarlar bence aşağıya demiş. Selamlar hocam demiş. Big Boost Arda da gelmiş. Hoş geldiniz. Kafes selamlar demiş. Siz de hoş geldiniz. Bana neden bayrak varmış gibi geliyor demiş. Klasik formasyonlara girmiyorum. Burada bayrak yok bu arada. Yani şurada bir yapı oluşturmuş. Evet. Fakat sağlıklı bir yapı değil o. 73.500 geliyor demiş Ramazan Ergin. Hocam ABD borsasında son bir ayda 7,5 trilyon dolar silindi. Tesla gibi büyük şirketler %50-60 civarı değer kaybetti. O çıkan 7,5 trilyon dolar piyasaya girer mi? Nasdaq ile korrelasyon kopuyor mu demiş. Alper Bey, açık söyleyeyim, her yayında söylüyorum. Bu tarz herkesin işte bildiği, gördüğü haberleri çok takip etmiyorum. Bunların piyasayı şekillendirdiğine inanmıyorum yani. Bunlar sadece destekliyor piyasayı. Bu tarz haberler. Gidişatı destekleyen haberler. Hani girer girmez, bu tarz öngörüler zaten çok öngörülemeyen şeyler bence. E, Bu tekniği öngörebiliyoruz. Yani teknik yapıyı, buradaki oluşan işte indikatörlerin oluşturduğu yapıyı öngörebiliyoruz. Ama böyle haberleri öngöremeyiz. Sadece bir yorum yapmış olurum, sallamış olurum. Tabii ki sallamayı belli bir verilere göre yapmış olurum ama yine de sağlıklı bir yorum olmaz. Ben o tarz yorumları o yüzden bu yayında yapmamaya çalışıyorum. Bunu yapan zaten bütün yayıncılar bu haberleri çok yakından takip ediyorlar. Fakat bu tarz haberler çok geç kalıyor bir şeyleri anlamak için. O yüzden teknik veri benim için daha önemli. P'den haber var mı usta? Yok. Bugün çekecektim. Maalesef evdeki hesap çarşıya uymadı. Yarın P ile ilgili video gelecek. P bu arada destek yapısının da altında şu an. Fakat alttan da bir al yaktı. Olası senaryoyu birazdan değiniriz. Miri Nagizade gelmiş. Hoş geldiniz. Benim gördüğüm 89 bine hedef olan bir bayrak var. 4 saatlikte demiş. 4 saatlikte 89 bine bir bayrak. Yani siz buradaki şu yapıyı bayrak olarak görüyorsanız buradaki bayrağın direğini koyarsak tabii ki bir 89-90'lara gidecektir. Ama ben burada sağlıklı bir bayrak görmüyorum. Ben burada önümüzdeki saatlerde buranın üstüne atamazsa bir geri çekilme görüyorum. 83.500'de. Bunu ne bozar? Dediğim gibi 84.770'lerin üzerinde 4 saatlik kapanış bozar. Anca öyle yukarıya yönümüzü tekrar verebiliriz. Şimdi geldik, beğeni atıldı reis demiş. Muhammed Çetin'e hoş geldiniz. Ben yok muyum demiş Murat Koç. Nasıl yani? Hocam iyi yayınlar. Muhammed Çetin iyi yayınlar demiş. Musa Çözer, hocam bugün 4 saatlikte 84.700 hiç kapanış yapmadı. Bu zaten beni korkutuyordu. Sizden bir şeyler öğreniyoruz hocam demiş. Estağfurullah. Çok sağ olun Musa Bey. Turgut Bey teşekkür ederim. Çok fayda sağlıyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Yanlış bilmiyorsam Azerbaycan'dan izliyorsunuz. Çok çok sağ olun. Hemen hemen her yayınımda varsınız siz de. Hocam ETH ne durumda demiş. Ethereum'u da şimdi geçiyoruz. Bu arada Big Boost Arda da sürekli izleyenlerimizden Satoshi'nin çırağı katıl grubuna katılmış. Hoş geldin tekrardan. Çok sağ ol. Biliyorsunuz bir saat sonra katıl grubuyla özel bir canlı yayın yapacağız. Onun da yeni gelenlere duyurmuş olalım. Lagatuş, o bayrak formasyonu şemsiye formasyonuna döner bir anda demiş. Ben o tarz formasyonları çalışıyor ama her zaman çalışmadığı için teknik veriyle birleştirmeyi, yani benim buradaki indikatörlerle birleştirmeyi sağlıklı buluyorum. Mesela burada yükseliş sinyali oluşursa o zaman deriz ki evet, bu sefer orada bir yapı varsa onu şey yaparız. Ama buradaki işte bayrağı ben çok yapısını sağlıklı görmedim. O yüzden onu o şekilde değerlendirmek istemedim. Like'a abanalım gençler demiş Sondem. Çok teşekkürler. Anladım hocam, teşekkürler demiş. Artık merkeziyetsiz değiliz demiş Lagatuş. ABD borsaları kapandığı zaman BTC özgür demiş. Şöyle bakıyorum, her yorumu okumaya çalışıyorum. 3000'ye direnci kırılmış hocam, hayırlı olsun. Evet Sondem, sabah 5.30 ya da 6.30'da kırdık. Sanırım 5.30'da, evet 5.30'da 3000 takipçi, 3000 abone direncinde bugün kırmış olduk. Herkese çok teşekkürler tekrardan.
Abone olan herkese, beğenen herkese çok teşekkürler. Ömer Dündar gelmiş, hoş geldiniz. Sabahlayacak mısınız yine? Tamer Bey, şimdi bu yayın, bu herkese açık yayın 2'ye kadar, ortalama 1.45-2'ye kadar sürecek. Birazdan sizin istediğiniz altcoin'lere bakacağız. Ama dün bir söz vermiştim katıl abonelerine. Onlarla bir özel canlı yayın yapacağız. İsteyen katıl abonesi olabilir. Bir saat sonra, bundan sonra özel canlı yayınlarımız gelecek katıl aboneliğine özel. Aynı şekilde eğitimler de gelecek. BTC için ilk direnç neresi hocam? İlk direnç şurası. 84, şöyle iki tane direnç var, ara destek. Bu spot grafiği bu arada. Kaldıraçtakiyle değişir. Şu 4 saat için ilk direncimiz 84.660 ile 84.760 aralığı diyebilirim. İkinci direncimiz 85.050'lerde, 85.140'larda, 85.208'lerde var direncimiz. Diğer direncimiz ise yaklaşık 85.800 diyebilirim. Bu şekilde dirençleri de her bir noktasını vermiş olayım. Evet. Yelkovan da Satoshi'nin çırağı katıl abonesi oldu. Siz de hoş geldiniz. Katıl abonesi olan arkadaşlarla bir saat sonra görüşeceğiz. Evet, bakmadığım bir yorum var mı? 89-90 gelebilir bence de demiş. Bakalım. Ben buradaki analizi 4 saatliğe göre yapıyorum. Hani uzun vadede kapanıştan sonra yapacağız. 4 saatlikte o şekilde bir şey var. Dediğim seviyenin üstüne atamazsa bir geri çekilme yaşamamız normal. Yani şuraya kadar 83.400-83.500 bölgesine kadar bir geri çekilme normaldir. 82.760'ların altına kapatmaması da kritiktir. O şekilde söyleyebilirim. Evet, BTC nereye kadar döner hocam, onları şey yaptık. Arka planda işlemdeyim hocam, ben de buradayım demiş. Şahin Bey, siz zaten buradasınız hep. Uranyum demiş ki merhaba hocam, ancak gelebildim. Benim Apple'da değiştirilmesi gereken ayarlar varmış. Çocuklar hafta içi bakacaklar. O zaman katıl yapabileceğim hocam. Nasılsınız bu arada demiş. Uranyum, bu arada ismini bilmediğim için kullanıcı adını söylüyorum. Hiç konuşmadık sanırım bunu. İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız diyelim. Hoş geldiniz. Onun haricinde Telegram'a katıldım. 4. kişiyim demiş. Hayırlı olsun demiş Sondem. Bu arada sohbete Telegram linkimi, kanalın linkini şey yaptım, sabitledim. Açıklamalarda da var. Artık Telegram kanalında katılabilirsiniz. Canlı yayın olsun ya da acil grafikler olsun, oradan paylaşacağım. Twitter'da olduğu gibi Twitter'dan da takip etmeyen varsa oradan da takip edebilirsiniz diyelim. Evet. Sami Varol, kanser olduk Pi'de, aşırı kararsız, ne düşünüyorsun? Pi'ye birazdan bakacağız. Pi dünkü söylediğim yerinde şu an altına kırmaya çalışıyor ama alttan da bir al verdi, ona bakacağım birazdan. Şöyle birkaç yorum daha okuyayım. Şöyle bakıyorum şöyle. Altcoin'leri birazdan soracağım arkadaşlar. Onun haricinde Talha Ergün Telegram'a katıldık hocam demiş. Çok teşekkürler. Süper teşekkür yollamış. Kesene bereket Talha Bey. Çok çok sağ olun. Batuhan Bey de gelmiş. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Ali Gelin de gelmiş. İlk abonelerimizden. Merhaba Turgut, kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Ali Bey. Onun haricinde bakıyorum. Ben Azerbaycan'dan izliyorum ve sizi takdir ediyorum demiş. Çok faydalanıyorum. Sizden teşekkür ediyorum. Size yardımcı olduğunuz için demiş. Yani tam şeyi bilmediğim için ne yazıldıysa onu okuyorum. Ama herkes burada anladı sanırım ne yazıldığını. Miri Nagizade, çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bu güzel yorum için. Merhaba hocam, katılda hangisini alıyoruz? Şu an bu gece yapacağımız tarzda işte kapanış yayınlarını yaptığımız katılda her üyelik geçerli. Yani Satoshi'nin çırağından Balina Konseyi'ne kadar bütün katıllara katılabilirsiniz, istediğiniz hangisi ise. Ama eğer özel işte bu 3 günlük, bir haftalıkları ya da istediğiniz işte 5-10 coin'i ayrı ayrı değerlendirme yayınları yapacağız ileride, canlı yayınlar. Bunun için ikinci kademeden sonrasını almanız lazım. Sinyal avcısı ve üstünü almanız lazım. Onun haricinde benim burada kullandığım 18 indikatör ve işte özel bir sohbet grubunda birebir iletişim içinde Balina Konseyi grubuna katılmanız lazım. O şekilde katıl aboneliklerini de özetlemiş olalım. Şimdi
Merhaba hocam. Sipel'i yakaladım bugün akşam saatlerinde, iyi yürüdü kerata. Valla bakarız vakit olursa. Şimdi şöyle birkaç yorum daha okuduktan sonra sizden gelen altcoin'lere bakacağım bu arada. Öznür hocam ismim demiş. Tamamdır. Birazdan altcoin'lere bakacağım. Turgut'cum soru cevap yayını mı? Turgut'um soru cevap yayını mı? Yok. Şimdi Bitcoin yorumladık. Altcoin'e de bakacağız. Bir saat daha sizle bu şekilde analiz yapacağız. Daha sonra katıla özel bir canlı yayın yapacağız. Saat kapanışa doğru. Kapanışı değerlendireceğiz. Selamünaleyküm, iyi geceler, iyi yayınlar demiş Hakan Baklıgül. Her zamanki gibi burada. Hoş geldiniz. Sefa Bey de burada, hoş geldiniz. Sizde Beyaz Kurt gelmiş. Selamünaleyküm üstadım, nasılsın, iyisindir inşallah. Bu Pi'den bir cacık çıkmaz herhalde. Sizin fikriniz nedir? Yarın Pi ile ilgili son videom geliyor. Bugün çekecektim ama evdeki hesap uymadı. Yarın Pi ile alakalı detaylar paylaşacağım sizlerle. Bu arada buradaki yayın durdum bilmiyorum ama şu an 60 beğeni gözüküyor. Beğenen herkese teşekkürler. Beğenmeyenlere de hatırlatmış olalım. Desteğiniz için çok sağ olun. Aysel Şahin de gelmiş. Kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz Aysel Hanım. BTC'de uyumsuzlukları bir inceler misiniz hocam? SPX için de derin bir inceleme yapar mısınız? SPX bu noktadan aşağı inerse. SPX'e bugüne kadar bakmadım arkadaşlar. Ona da bir bakarız. Bir tık aşağı inerse büyük sıkıntı gibi görünüyor demiş. Tamam, SPX'e birazdan bakarız. Hiç bakmadım diye hatırlıyorum ben SPX'e. Orka aleykümselam, hoş buldum hocam demiş. Şubimi burada, o da gelmiş. Hoş geldiniz. Evet, yeni gelen arkadaşlara tekrardan hatırlatalım. Özellikle katıl arkadaşlarına. Bir saat sonra sizlerleyiz. Özel canlı yayın yapacağız bir saat sonra. Onun da tekrardan duyurusunu yapalım. Merhaba, iyi yayınlar olsun, kolaylıklar diliyorum demiş. Fatma Yılmaz burada, hoş geldiniz. Pi bize ev aldırır mı reis? Bilmiyorum. Pi'de ne kadar param var? Ee, Ne durumda? Kaç x bekliyorsun? Bunları sorsan daha mantıklı olabilir. Bu arada bende hata varmış galiba. 60 beğeni yokmuş. Şu an yenileyince gördüm. 98 beğenimiz olmuş. 100 direncine gelmiş beğeni. Çok çok sağ olun. 100 direncini de kırarız diye düşünüyorum şu an. Merhabalar, iyi yayınlar dedik. Onu okuduk. Hocam rica etsem şu meme coin'i analiz yapar mısın? Çok tehlikeli duruyor ya. Ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Dün yaptık galiba değil mi meme'i? Şöyle meme'e bakalım. Meme listeye aldım. Şöyle ama istersen şey de yapabiliriz. Şahin Maylef. Acelesi yoksa bir saat sonra bakabiliriz bu mimi de. Yani katıl abonesi olanlarla özel yapacağız ya canlı yayın. Eğer acelesi yoksa. Acelesi varsa şimdi de bakarız. SPX çok tutu demiş. Tuhaf demek senin galiba. Şu SPX'e birkaç kişi şey yaptı. SPX'i bir yazalım bakalım. Yoklama bir saat sonra alalım o halde. Ekip eksik görünüyor demiş. Yani birçok kişi geldi aslında ekipten. Zaten saat 2'den sonra katılı özel yaparız demiştik dün gece. Ama bir saat geç başlayacağız. Yarım saat 45 dakika sonra katılı özel yayınımız başlayacak. O başlamadan önce buradaki arkadaşların istediği altcoin'lere bakalım bir. Şimdi Mustafa Özcan selamünaleyküm demiş. İyi yayınlar demiş. Süper teşekkür yollamış. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Kesenize bereket. Hoş geldiniz bu arada. Hocam 4 gözle ET'ye bakmanızı bekliyoruz. Tamam. ET'ye bakalım. Sonra da altcoin'lere geçeceğiz. Aysel Hanım 99. beğeni de benden demiş. Çok çok teşekkürler. Yok hocam, ne zaman isterseniz. Tamam Şahin Bey, o zaman bir saat sonra bakalım ona. Hem kapanışını da değerlendirmiş oluruz. Katıl aboneleriyle bakarken hem ona günlükte detaylı değiniriz. İstediğiniz altcoin'e. O şekilde yapalım. Pi'den cacık olmaz. 100 milyon arz var ve henüz %7'si. Evet, ben YouTube kanalımdaki son videomda Pi ile alakalı zaten. Orada bunu bahsediyorum. Matematiğini veriyorum. Oradaki videoyu izlerseniz siz de gerçek sonuçları az buçuk anlarsınız. Ama ben yarın bazı doğru bilinen yanlışlar da olduğu için son videomu çekeceğim Pi ile alakalı. Ona atacağım inşallah bir aksilik olmazsa. Yarınki videoyu da kaçırmak istemezseniz kanalın bildirimlerini açabilirsiniz.
Aysel Şahin beraber 100'e basalım bugün demiş. Şu an bu fiyatta içinde mevcut toplam parayı biliyorsun değil mi Pide? Hoş buldum hocam demiş. BTC'nin amacı ne? Aynı yerde inçik yapıp duruyor. Cüneyt Demirci'nin izleyicisi. Kullanıcı adlı. Tekrardan BTC'ye yeni gelenler için çok kısa özet geçiyorum. Daha sonra da Ethereum'a bakıyorum o zaman. Şimdilik yorumlara bir ara veriyorum. BTC özellikle 84.750'de bir direncimiz var. Bunun üzerinde 4 saatlikte kapatamazsa maalesef önümüzdeki saatlerde bir sat verecek şuradaki bulut yapısı. Bu sat yapısında bozmaya çalışması lazım. Bu ortalama 4 ya da 8 saat içerisinde bozamazsa yaklaşık olarak 83.500'lere kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Tabii bu 4 saat için geçerli. Yeni kapanışla birlikte bu biraz daha yukarıya eğim verecektir. Saat gece 3 kapanışından sonra zaten katıldaki arkadaşlarla bunu değerlendiriyor olacağız. Onun haricinde bu düşüş senaryosunu bozabilmesi için kesinlikle 84.760'ın üzerinde kapatması şart. Yapamazsa geri çekilmelerde şu an için ilk destek 83.500 bölgesi deyip özetini yapmış olalım. Arkadaşlar saat bir yarım saat önceye çekerse yayını BTC ile ilgili detaylı yorumu orada görebilirler. Şimdi bakalım Ethereum'a. Evet. Ethereum 4 saatlikte bakalım. Günlüğü kapanıştan sonra değerlendirelim. 4 saatlikte maalesef güçlü bir dirençte. Dün bu seviyeleri zaten konuşmuştuk sizlerle. Şu an o seviyeleri bayağıdır saatlerdir kıramadığını görüyoruz. Üstüne iğneler atsa da şu an yaklaşık olarak 50 dakika sonra eğer 1950 üzerinde kapatabilirse 4 saati olumlu şeyler olabilir. Tabii kapattıktan sonra tekrar değerlendiririz. Eğer 1950'nin üzerinde kapatabilirse önünde bir direnç yok çünkü güçlü. Yaklaşık olarak 2000'lere kadar önü açık. 2050'lere kadar hatta 2030'lara kadar önü açık. O yüzden şuradaki 1950 seviyesi birazcık kritik bir seviye. Oranın üzerinde kapatıp tutunması şart. Şu an gözüken yapı maalesef bir geri çekilme yapacağım algısı yaratıyor. Her ne kadar arkadaki bulut yapısı kırmızıya henüz dönmese de yani ben kırmızıya döndükten sonra biliyorsunuz biraz daha kesin gözüyle bakıyorum olaya. E, Önümüzdeki 4 saat buranın altında şuradaki seviyenin altında kapatırsa 50 dakika sonra bu 1940'ların altında kapatırsa muhtemelen bulut yapısı da kırmızıya dönecek. Böyle bir durumda geri çekilmelerde ilk desteğimiz 1897-1900 bölgeleri. Onun haricinde burada tutunamazsa alttaki diğer desteğimiz ise 1860 bölgeleri. Tabi bu dediğim gibi kapanıştan sonra biraz daha eğim verecektir yukarıya doğru. Kırmaması gereken son seviyemiz ise 1840 diyebilirim. Kesinlikle Ethereum'un buralara kadar çekilse bile 1840'ların altına tekrar gitmemesi lazım. Yoksa buradaki bu yatay seyir veya ara yükseliş tepki olarak kalır. Daha kötü şeyler yaşayabiliriz. O yüzden bu seviyeleri şimdilik takip etmek yeterli bizim için. Bitcoin dominansında bir değişen bir şey var mı ona bakalım. Şöyle. Bitcoin dominansına bakıyoruz. Şöyle bir geri çekilme yaşamışız 4 saatte. Bu her altcoin'e yaramasa da bazı altcoin'lerde zaten yaklaşık 16 saattir bir tepki yükselişi görüyoruz. Hatta daha uzun saatlerdir. Bazıları yatay seyirde hala. Şu an baktığımızda bir destek bölgesine gelmiş neredeyse. Şuradaki ölüm trendine gelmek üzere dominans. Biraz daha bir geri çekilme yaparsa 61.40'larda bir desteğimiz var. Onun altında güçlü destek kanalımız 61.35 ile 61 bölgeleri bizim güçlü destek bölgemiz. Yani burada uzun süre tutundu daha önceden. Günlükte baktığımızda bu 61.20'lerde bir desteğimiz var mı? Var tabii ki de. Şuradaki orta bandımız 61.20'lere eğim verecek yeni kapanıştan sonra. 61.20 ile 61.30'lu bölgeler bizim için destek bölgesi. Fakat günlükte şuradaki destek bölgesinden iğne atıp geri çekildiğini görüyoruz. 61.43 dominansta fakat yukarıda da bir sat vermiş. Yani bu iyi bir şey. Bu şekilde sat vermesi. Günlük kapanışta da bu sat devam ediyor olacak.
Yani kısacası dominans kısa vadede önümüzdeki günlerde bir geri çekilme şeyine girmiş, trendine girmiş. Bunu ne bozar? 61.95'in üzerinde kapanış bozar. 61.95'in üzerinde kapanışlar gelmediği sürece dominans önümüzdeki günlerde bir geri çekilme yapacağını söylüyor. Bu da bazı altcoin'leri bir yukarıya doğru ivme kazandıracaktır. Bu tepki yükselişi olarak kalır, yoksa devamı gelir mi? Bunu zaten yarın tekrardan yorumlarız. Yarınki kapanış biliyorsunuz çok önemli. Haftalık kapanış geliyor. Haftalık kapanışta sizlerle değerlendiriyor olacağız. 2 haftadır kritik haftalara girdiğimizi konuşuyoruz. Bakalım yarınki haftalık kapanış özellikle Bitcoin bazında ne şekilde gerçekleşecek merak ediyorum. Evet, bu şekilde arkadaşlar Bitcoin dominansta. Şimdi şurada SPX'ten de az önce şu herkesin bu SPX şey olan mı, Amerika şey mi, yoksa sizin sorduğunuz borsadaki SPX mi? Şimdi burada bazı shitcoin'ler var. Amerika SPX'inden bahsediyoruz. Onu bir ayrımcılık şeyini soralım. Yanlış bakmayalım. Bazı arkadaşlar çünkü shitcoin alıyorlar. Onlara bakmamı istiyorlar. Şöyle okumadığım yorumlara bakalım. Hocam Telegram'da birkaç coin belirleyip üstüne çalışmamız yok mu demiş. Bakacağız onlara Şahin Bey. Onlarla ilgili bir plan hazırlıyorum. Duruma göre size haberdar edeceğim. Aysel Şahin yok galiba. Gelir muhtemelen. Aysel Şahin burada. Ha, başka bir şey mi dediniz? Murat Kabak yok mu? Ha, Murat Kabak'ı görmedik, evet. Murat Kabak henüz gelmedi. Marco geldi. Dünya girse 500 dolar olmaz pi demiş. Arkadaşlar pi'nin şu anki arzına göre 100 dolar, 300 dolar, 500 dolar olabilme ihtimalini kanalımdaki son videoda paylaştım. Ama özet geçecek olursam 100 dolar olabilmesi için yaklaşık olarak Ethereum'u geçmesi lazım. Şu anki arzına göre konuşuyorum. Ethereum'u geçebileceğine inanıyorsanız 100 dolar olur pi. O şekilde yorumlamış olalım. Şöyle bakıyorum. Selamlar, eğer vaktin varsa VIF bakar mısın? Arzına grafiğine gerek yok. Hodl ediyorum. İsrail-İran olayı 1 dolardan almadığım pişman olmuştum. Uzun vadeli kripto Mahsun. Sürekli yayınlarda gördüğüm kişilerden VIF'e bakalım. VIF'e şöyle şey yapalım. Onun haricinde Pi için 500 dolar bekleyenler var. Düşünceleriniz neler? Yakım olmadığı sürece, yani coin'de bir yakım gerçekleşmediği sürece hayalden ibaret. Yani matematiksel olarak imkansız. Ben de olsun isterim ama matematik buna izin vermez. Piyasada o kadar para yok zaten. Yani Pi'yi 500'e götürecek bir para yok. Kolay gelsin hocam. İyi yayınlar dilerim demiş. Bayram Bey gelmiş. Hoş geldiniz Bayram Bey. Şimdi isterseniz şeye de bakalım. Bu doygun coinlere Solana, XRP, TRX ve ADA'ya bakalım. Bunlar önemli. TRX, Sol, XRP ve ADA. Bunlar bizim doygun coinlerimiz. Sonra da VIF istenmişti. VIF'e de bakalım. Evet. Sonra önemli bir şey kaçırdım. Ona bakalım. Teşekkürler demiş Kripto Mahsun, rica ederim. Katıla özel yayın olacak mı hocam? Evet, yeni gelen arkadaşlar da olacak. Bir saat yarım saat 45 dakika sonra buradaki arkadaşların istediği altcoin'lere bakalım biraz. Yarım saat 45 dakika sonra katıla özel kapanış yayını yapacağız. Hem de bizim ilk katıla özel yayınımız olacak. Orada detaylı konuşuruz sizlerle. BTC Long vardı, onu kapatacağım, daha yükselmez gibi demiş. Valla az önce dediğim gibi destek dirençleri verdik. Ona şey yapalım. Bir de Pi'ye bakacağız tabi. Pi'yi de şuraya listeye alayım. VIF de var. Evet, şimdi TRX, Sol, XRP, ADA, VIF ve Pi'ye bakalım. Daha sonra da sizden gelen isteklerle devam edelim arkadaşlar. Şöyle şuradaki ekranda ayarlayayım. Birkaç kere de Orca gördüm. Orca'ya da listeye alıyorum. Şöyle Orca. Tamam, bunları bir bitirelim. Çünkü zaman yeterse öyle devam edelim. Sadece kalp balinalarına odaklandım demiş Talha Bey.
P listede var Muhammed Bey. Evet, geçelim isterseniz. Bu Amerika şeylerinden bahsettiniz bu tabi. Onlara şimdilik bakmıyorum. Sadece kripto üzerine bakıyorum. İsterseniz şöyle bir TRX'ten başlayalım. Şöyle 4 saatlikte bakalım. Bu arada altcoin'lere günlükten bakayım 4 saatlikte mi? Çok kısa yazar mısınız? Birkaç en çoğunluk ne derse onu yapacağım. Altcoin'lere 4 saatlikten bakayım yoksa günlük grafiklerinden bakayım. Kısa vadeli mi bakalım, orta vadeli mi bakalım birazcık. Hemen bir 3-5 kişi yazarsa. Evet, şimdiye kadar yazanların çoğu 4 saatlik yazdığını görüyorum. Çoğunluk ne derse o zaman 4 saatlikten devam. Günlük grafiği, haftalık grafiği, 3 günlük grafikleri bundan sonra dediğim gibi daha şimdi zaman kalmadığı için bu tarz detayları sadece katılı özel yaptığım canlı yayınlarda yapacağım. Yaklaşık 45 dakika sonra bunları daha detaylı değiniriz altcoin'lerde. Katıldaki arkadaşlarla. Şimdi devam edelim. O zaman 4 saatlikten bakıyorum. Bu arada emoji ve beğeni atan arkadaşlara da sonsuz teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki varsınız diyelim. Evet. TRX'te şu an neredeyse destek bölgesine bir iğne atmış. 22.10'larda bir desteğimiz var. Onun altında 22.05'lerde var ve son kırmaması gereken seviye 21.85 diyebilirim. 21.85'in altında kapanışlar gelirse maalesef kötü senaryolar aktif olur TRX'te ve onu tutacak diğer destek bölgesi yaklaşık 21.40'lara kadar bir düşüş görebiliriz. Onun altında da 21-20'ler bizi bekliyor olur. Bunu yapmamamız için şu an yaklaşık 40 dakika sonra özellikle şu bölge 22-27'nin üstünde bir kapanış görmesi lazım TRX'in. 22-27'nin üzerinde atabilirse önünde herhangi bir direnç yok şu seviyeye kadar. 22-60'a kadar herhangi bir direnç yok. Bu seviyeye kadar tekrardan bir yükseliş yaşayabilir. Bunu yapabilmesi için kritik seviye 22-27. Onun haricinde diğer seviyeleri yarınki yayına kadar zaten bu yapıyı anca oluşturacağı için değerlendiririz. Birazcık kısa kısa böyle geçeyim. Kısa vadeli sadece destek dirençlerine değineceğim. Sol'e bakalım. Sol USDT. Evet. Sol'deki yapı sat vermek üzere. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi. Hatta bununkisi biraz daha yapısı daha ince, bulut yapısı. Muhtemelen 4 saatlik kapanışta şu bölgelerde bir kırmızı bulut oluşturacak. 137.50'lerde. Evet, Rüzgar BB Satoshi'nin çırağı grubuna abonesi olarak katıldı. Hoş geldiniz. Yarım saat sonra özel canlı yayında görüşürüz sizle de. Evet. Şimdi dediğim gibi solda milimetrik olarak görüyorsunuz. İndikatörün tam ucundan döndüğünü görüyoruz. Çok güzel çalışıyor bu tarz durumlarda. 136.50'lerden geri düşmüş. Bizim asıl kırmamız gereken seviye zaten orası. Yani en azından bu düşüşü bozabilmesi için. 136.5'un hatta eğim vereceğini düşünürsek önümüzdeki kapanışta 136.75'lerin üzerinde kapatamadığı sürece bir geri çekilme olasılığı var. Geri çekilme olasılığında da ilk destek seviyemiz şu an 132 ile 130 bölgesi aralığı olacak. Onun altında da 129.5'larda da bir desteğimiz var. Son desteğimiz, ana desteğimiz 125.5'larda gözüküyor şu an. Yükselişe geçebilmemiz için dediğim gibi 136.70'ler, 136.5'lar önemli seviyeler. Onu kırabilirse tabii ki 137.50'de de bir direncimiz var. Eğer buranın da üzerinde tutunmayı başarabilirse önümüzdeki 8 saat içerisinde önü birazcık 143'e kadar açılıyor. Bu bölgeleri takip etmeniz yeterli. Ama şu an genel görüntü maalesef kapanıştan sonra özellikle bir sat vereceğim diyor. Bunun üzerinde bu söylediğim seviyelerin üzerine atamazsa bulut kırmızıya dönecek. Onu da kapanışta dediğim gibi daha detaylı değiniyor olacağız birazdan. Evet, solda baktık, TRX'e de baktık, XRP'ye bakalım arkadaşlar. Bu arada saatlerini yazmayı unuttum. Şöyle ben saatlerini de not alayım isterseniz. Bunları tekrarını izlemek isteyen arkadaşlar olursa bu şekilde bölüm bölüm ayırıyorum altcoin'leri. Onlara da bakabileceksiniz. Tabi yayın biter bitmez bunu yapamayabiliyorum.
Ama gün içinde bunu yapıyorum. Gün içinde gelen arkadaşlar istediği dakikada istediği coin'i bulabilirler. 51. dakikada bu. Ortalama 48'de de TRX'e baktık muhtemelen. XRP'ye bakalım. XRP'de 51.5. Tamam. Size az önceden beri hem Bitcoin hem de diğer Solana'da da az önce bahsettiğim gibi oluşan yapı bakın bu demek istediğim. XRP bunu önceden başlatmış. Burada bulut kırmızıya döndüğü gibi şu an bir geri çekilme yaşıyor. Buradaki arkadaki zaten cılız bir yeşildi. Dün de bunu bakmıştık. Şu an bulutu kırmızıya yapmış. Tam da ölüm trendinde yakmış bu arada. Ölüm trendini yaklaşık 20 saattir kıramadığını görüyoruz. Burada da kırmızıyı yakınca geri çekilmede şu an ara desteklerini de kırıyor ve şuradaki desteğine doğru gittiğini görüyoruz. 2.37'lerde de bir desteğimiz var. Onun altına sarkmak isterse 2.35'lerde bir desteğimiz var. Ve şu bölgeleri kırmaması daha önemli. En azından tekrardan yukarıya güç toplayabilmesi için. 2.31'lerin altında kapatmaması XRP için daha sağlıklı olacaktır. Zaten burada da bir kapanış görürsek 2.25'lere kadar bir düşüş senaryosu gerçekleşir. Onu tutacak son kale zaten 2.24, 2.25. Bu buralarda da kırılırsa yeni bir düşüş trendi başlatır. Onu tekrardan yorumluyor oluruz. Şu anki ilk destek seviyemiz 2.37 ve 2.35 bölgeleri bizim ara destek bölgelerimiz. Bu yapıyı bozabilmesi için, tekrardan yükselişe geçebilmemiz için kesinlikle en az 2.44 onların üzerinde, hatta ben onu düz hesap 45 diyeyim. 2.45'in üzerinde 4 saat kapatabilmesi lazım ki işler iyiye gidebilsin. Bu olmadığı sürece dediğim seviyelere doğru bir geri çekilme normaldir XRP'de. Bu şekilde bir yapı var. Özellikle doygun coinlerde ve Bitcoin'de bu geri çekilme senaryosu var. Şu an için bunun olmaması için seviyeleri verdim. Hem Bitcoin'de hem de altlarda. Başlığı bu şekilde atmamın sebebi de bu. Evet. Yeni gelen arkadaşlar olduğu için tekrardan söylemek istedim. Adaya bakalım. Evet, adada da keza öyle. Şuradaki ölüm kanalına girmişiz. Orta güçlü bandı yukarıda şu an ama eğer bu şekilde kapatırsa yarım saat sonra özellikle biraz daha aşağı salarak şuradaki bulut yapısını kırmızıya çevirecek. Şuradaki dirençli zaten o da 24 saattir kıramadığını görüyoruz. Onun haricinde ilk destek bölgemiz 74.15, 73.60, ara destek olarak 73 var ve son güçlü desteğimiz 72 bölgelerinde diyebilirim. Onun haricinde bu yapıyı bozabilmesi için, yükseliş için kesinlikle en az 75.5'ların üstünde 4 saat kapatması lazım. Bunu yapabilirse iş bitmiyor adada. Adanın çünkü dirençleri çok güçlü. Özellikle şu bölge çok güçlü bir bölge. Sırasıyla 77.20, 78.15 ve 79'da da güçlü direnç bölgelerimiz var diyebilirim. Ama şu an genel görüntü eğer özellikle bu şekilde kapatırsa bu seviyelerde bir kısa vadede bir geri çekilme olacağını söylüyor. 74.20'ler, L73.60'larda bizim ilk destek bölgelerimiz. Adaya da baktık 55-54 geçe. Evet, şimdi VIF coin'e bakalım, Pi'ye bakalım ve Orca'ya bakalım arkadaşlar. Bunlar bittikten sonra zamanımız kalırsa devam edeceğiz sizlerle. Sizin istediğiniz altcoin'lerle. Okumadığım şöyle birkaç yorum varsa ona bakayım. Yeni yazılan yorumlar varsa. Hocam bölüyorum, kusura bakmayın. İndikatörlerinizi yayın sonunda gösterme şansınız var mı? Teşekkürler. Muhammed Çetin. İndikatörlerimiz sadece katıl aboneliği olan Balina Konseyi'ni açacağım. Sadece onlarla paylaşacağım. Bilginiz olsun. Balina Konseyi olan arkadaşlar hariç indikatörleri paylaşmayı düşünmüyorum. Onun haricinde Pi'de günde 30-40 milyon civarında dolaşımdaki arz düşüyor. Farkında mısınız? 7.75'ti Pi, 7.4 oldu. Onu takibini yapmadım. Katılda balina grubu olan arkadaşlarla paylaşacak sadece demiş Marco. Evet, onu da söylemiş olduk.
Teşekkürler Marco demiş. Bakıyorum. Tamam. Şimdilik altcoin'leri yazdığınızı görüyorum ama önce şunları bakalım üçünü. Daha sonra sizin yazdıklarınızla devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada emoji atan ve beğeni atan herkese de çok çok teşekkürler. Sağ olun. 130 beğeni olduğu gözüküyor eğer buradaki donmadıysa. Şimdi geçelim VIF coin'e. Rüzgar ne zaman peki derken neyi ne zaman paylaşırım? Evet, WIF'teki yapı, bulut yapısı zaten kırmızıya döneli 16 saat oluyor neredeyse. 16 saat önce ilk kırmızı bulutunu yakmıştı burada inceledikten sonra. Ve yaklaşık olarak şu an burada hafif eğilimli, düşüş eğilimli yatay seyre bağlamış. Şuradaki destek bölgesine gelecek. 30 dakika sonra kapanışla birlikte teyit etmiş olacak burayı da. Bu kırmızı bulutu kırmadığı sürece WIF'te de geri çekilme senaryosu hala aktif. Direkt net bir seviye. Bu spot grafiği bu arada. Benim baktığım hepsi spot grafiği. 0.515'in üzerinde 4 saat kapatamadığı sürece WIF iğneler atabilir, önemli değil. Ama 4 saat kapatamadığı sürece geri çekilme senaryosu hala aktif olur WIF'te. Onun haricinde ilk destek bölgemiz şu an 492'de. Onun altında 485'te, ara destek 482'de ve burayı da tutunamayıp buranın da altında kapanışlar gelmesi durumunda da yaklaşık 450'lere kadar bir geri düşüş görebiliriz. Bu da WIF için kısa vadeli hedefler diyebilirim. Dediğim gibi bu 515'in üzerinde kapatmadığı sürece tehlike devam eder. 515'in üzerinde kapatabilirse ilk direncimiz 525, 533 ve son direnç bölgesi, güçlü direnç bölgesi 550 diyebilirim. Burayı tekrardan yorumlarız. Rüzgar üyeliğini Balina Konsey seviyesine yükseltmiş. Çok teşekkür ediyorum. Yakında o zaman az önce sorduğunuz şeydi. İndikatörlerden bahsettiniz herhalde. Şimdi size özel bir grup oluşturmaya çalışıyorum arka planda. Onun ayarlamaları bitsin. Muhtemelen birkaç gün içerisinde sizle indikatörlerimi paylaşacağım bu arada. Balina Konseyi'nde şimdiden duyurmuş olayım. İndikatörleri yakında paylaşacağım. Biz de bizi indikatör gösterene beğeni ve emoji atıyoruz demiş. Selamünaleyküm. BTC 79.000'e gelmesi durumunda var mıdır acaba şu an? Tayfun Bey, yaklaşık 2 kere yorumladığımız için tekrardan yorumlayıp arkadaşları sıkmayalım. Çok az geri alırsanız BTC hakkında yorum yaptım. Birazdan yarım saatte yayını kapatırken de son kez Bitcoin'i yorumlayacağım. İsterseniz yarım saat sonra da onu dinleyebilirsiniz. Hocam coin paylaşsanız nakitte olanlar için, biz şu an 5 kişi TV'den izliyoruz. Önemli coinler için bilgi verirseniz nakitte olanlar için. İlyas Bey, bunu inanın çok isterim. Ama özellikle geçtiğimiz gün yeni bir yasa çıktı birkaç gün önce. Bu yeni yasadan dolayı maalesef bu tarz şeyler paylaşamayız artık. Yasak. Yasak olmasa yaparım. Ama yasak olduğu için bu tarz coin, sepet paylaşımı, işte kesin şuraya gidiyoruz ya da bu kadar x yapar gibi şeyleri söyleyemiyorum. Sadece matematik verileriyle size gerçek veriler sunabiliyorum. Bunlar da siz zaten az buçuk tecrübeliyseniz anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Buradaki kendi kullandığım 18 indikatör ve kendi tecrübemle birlikte de size olası destek dirençleri veriyorum kısa vade ve uzun vadede. Bu şekilde onun haricinde net yorum yapamıyoruz yasadan kaynaklı. Teşekkürler demiş, rica ederim. Evet, WIF'e baktığımıza göre şimdi sırada Pi var. Pi Network'e bir bakalım. Evet. Şurada yeni bir coin olsa da bir yapı içerisine girdiğini konuşmuştuk. Şurada bir klasik teknik analize de yer verip, genelde yayınlarımda biliyorsunuz klasik teknik analize çok yer vermiyorum. Formasyonlara çok değinmiyorum. Burada da bir trend çizgisi çizdiğini görmüştük. İğneler geldi. Yaklaşık yatay seyre bağlayıp da şu an altında bir kapanış yaptı. Geçtiğimiz 4 saat içerisinde.
Şu an bir senaryo çizmiştim dün, biliyorsunuz. Eğer bir kapanış gelirse altında belki birazcık şöyle düşer. Sonra tekrardan bir retest olabilir. Belki ondan sonra düşüş olabilir dedim. Veyahut da retestte tekrardan yukarıya, bu kanalın içine, trendin içine tekrardan girebilir gibisinden bir şeylerden bahsettik. Şimdi güncel yapıyı isterseniz yorumlayalım. Şu an kanala bir retest yapıp altında tutunduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki milimetrik bir retest değil. Fakat benim şuradaki bulut yapısı yeşil yak dediği için kısa vadeli bir iyi senaryo diyebilirim bunun için. Özellikle süper trendin altında 4, 8, 12, 16 yaklaşık 24 saattir tutunduğunu görüyoruz milimetrik bir şekilde. Buranın altında iğneler gelse de bayağı sağlam bir şekilde tutunduğunu görüyoruz P-Network'ün. Bunun altında sarksa bile şu an çok güçlü bir destek oluştu burada. O da 1.42 ile 42.70-43 aralığında bir desteğimiz var. Bizim P-Network'ün tekrardan yukarıya doğru çıkabilmesi için, düşüş trendine girmemesi için net bir şekilde 1.41.5'ların altında 4 saat kapatmaması lazım. Birazcık eğim vereceğini düşünürsek önümüzdeki 4 saat içerisinde 41.5-41.20'ler diyebilirim. 40 yani düz hesap 41 de diyebiliriz. Önümüzdeki 8 saati varsayarsak, burada eğim olacağını düşünürsek 1.41'in altında kesinlikle 4 saat kapatmaması lazım. 1.41'in altında 4 saat kapatırsa ilk desteğimiz 1.37'lerde, diğer desteğimiz ise yaklaşık 1.23, daha sonra da 1.18'ler şeklinde derin bir şey var burada. Destek seviyesi çok yok burada. Derin bir düşüş senaryosuna girebilir. Bunun olmaması için 1.41 seviyesi önemli. Onun haricinde dediğim gibi eğer buralara bir sarkma görsek 1.42'lere, az önceki çizdiğim yapı gibi tekrardan bir retest buralara 1.45, 1.48, 1.50'lere kadar ve bu trendin içinde kapanışlar yapamazsa tekrardan burası bir retest görevi görüp tekrardan buradan düşebilir. Veyahut da şu an dediğim gibi buradan bir yapıyı sürdürebilir. Bunu ne zaman anlayacağız? Ortalama 8 saat 16 saat sonra, yani yarınki yayında P-Network yapısını netleştirmiş olacak biraz daha. Bu söylediğim şu destek bölgesini takibini yapsanız yeterli. 1.41 bizim için kritik öneme sahip, düşüşe geçmemesi için. Onun haricinde yükseliş için de en sağlıklısı şu an için 1.46-70'lerin üzerinde kapatması lazım bu spot grafiği. Bunun üzerine kapatabilirse ilk direncimiz 1.49-80'ler, güçlü direncimiz 1.55 bölgeleri diyebilirim. Bu şekilde P'yi de üzerinde değinmiş olalım. Şimdi Orka'ya bakacağız. Orka'dan sonra yorumlarınızı okuyacağım. İstediğiniz altcoin'ler varsa biraz daha onlara bakacağız. Daha bir 20 dakikalık daha zamanımız var. Orka. Kapanış yaklaşık bir 20 dakika sonra da Bitcoin'i tekrardan yorumluyor olacağız bu arada. Bitcoin soran arkadaşlar varsa. Evet, Orka'da bulut yapısının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Baktığımızda bu bulut yapısı yeşilliğini koruduğu sürece bir sıkıntı yok. En azından bu kapanışla birlikte tekrardan bakılması lazım tabii 23 dakika sonra. Şu an Orka'nın alt desteği 1.54.7. Buranın altında kapatmadığı sürece Orka yükseliş trendini korumaya devam eder. 1.54.7'nin biraz daha eğim vereceğini düşünürsek 1.55 diyelim. 1.55'in altında 4 saat kapatmadığı sürece sıkıntı yok. Eğer kapanış gelirse maalesef şuraya kadar 1.52.8'lere, hatta 1.52.4'lere kadar bir geri çekilmede yaşayabiliriz. Burası bizi tutacak ilk destek bölgesi. İkinci destek bölgesi 1.50, 1.507'de. Daha sonraki destek seviyemiz ise 1.485 ile 69 seviye aralığı. 4 saatte bunlar biraz daha yukarıya eğim verecektir. Son kalemiz ise yaklaşık 1.446'larda. Buraya kadar bir geri çekilme benim için normaldir. Ama buraların altında 1.445'lerin altında 4 saatlik kapanışlar başlarsa Orka'da yeni bir düşüş trendi başlatabilir. Burayı tekrardan yarın yorumlarız. Şu an için önümüzde bir direnç bölgesi, sadece şuradaki yapı olan ara direnç bölgesi var. O da 1.566. Eğer buranın üzerine gitmeyi zorlarsa da diğer direncimiz 1.613'lerde. Oraya da kırabilirse 1.642'lere kadar bir yükseliş görebiliriz. Bunlar da
direnç bölgelerimiz. Evet. Orka'yı da saat kaçta baktığımıza bakalım şöyle 1.06. Tekrarını izleyecek arkadaşlar için bunları bölümlere ayıracağım. Gün içinde izleyen arkadaşlar istediği coin'i, yani burada incelediğimiz coin'lere hangi dakikada bakılmış izleyebileceksiniz. Bunu da yorumunu yapayım. Yeni gelen arkadaşlara da, hem katıldaki arkadaşlara hem de normal izleyenlere de şöyle bir duyuru geçmiş olayım. Yaklaşık 20 dakika sonra sizden gelen bu altcoin'ler bakacağız 20 dakika daha. 20 dakika sonra da katıldaki arkadaşlara özel kapanış, özellikle gün kapanışını değerlendireceğiz. Sadece katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayın yapacağız. Orada hem günlük hem 3 günlük hem haftalık ya da hem istediğiniz altcoin'leri detaylı inceliyor olacağız. Katıl abonesi olmak isteyen arkadaşlar varsa da açıklama yazısındaki veyahut da bilgisayardan izleyenler için zaten katıl linki çıkıyordur diye düşünüyorum. O şekilde katıl abonesi olabilirsiniz diyelim ve geçelim sıradaki altcoin'lere, ama önce birkaç yorum okuyayım. Şöyle birkaç yorum okuyamadım çünkü. Şöyle Bitcoin açayım ben ekranda. Son durumunu şöyle de görmüş olalım. Evet. Ne yazılmış? Pi 3 dolar olur mu hocam? Kısa vadede merak edilen konu şu an. Kısa vadede olur mu bilemem. Bunu zaman olarak kimse bilemez. Ama potansiyel olarak, matematiksel olarak 3 dolar olabilme potansiyeli var. Hani bu 3 dolara kadar çıksa benim için şaşırtıcı olmaz. Ama 100 dolar bekleyenler için az önce yorumumu yaptım. Pi'nin 100 dolar olabilmesi demek yaklaşık Ethereum'u geçebilmesi demek. Bu ne kadar mümkün onu size bırakıyorum yorumlamayı. Şöyle evet, dün OMG'ye baktık diye hatırlıyorum ama yine de bakalım. OMG'ye bakalım. Şu an özellikle katıldaki arkadaşlar şimdilik, eğer acelesi yoksa yarım saat sonra bakalım isterseniz sizin coinleri. Çünkü daha detaylı bakacağım yarım saat sonra. Bütün detaylarına değineceğiz. Katıldaki arkadaşlar soruyorum sadece. CHZ yazmışsınız Mustafa Bey. Acelesi yoksa yarım saat sonra bakalım. Acelesi varsa bakayım şimdi. OMG'yi yazdım. Deren gelmiş, selamlar demiş, hoş geldiniz. Fatih Çiftçi tamam hocam demiş. Hocam Bitcoin'i yorumlar mısınız? Birazdan yorumlayacağım bir 15-20 dakika sonra. Trump coin ne olur? Ether bakar mısınız hocam demiş. Zarar çok. Trump coin solda var benim ekranda. Trump da sat vermek üzere bu arada. O şekilde kısa vadeli genel bir yorum yapmış olayım. Şöyle şuraya birkaç coin daha yazayım. Gördüğüm coinleri şu an yazıyorum. Katıldaki arkadaşlar yarım saat sonra bakalım. Daha detaylı bakacağız çünkü. Ether de yazdım. OMG'yi de yazdım. Onlara bakarız. Trump'la ilgili bir genel yorum yaptım. Ama zaman kalırsa ona da bakarız. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlarınızı çok severek takip ediyorum. Çok açıklayıcı ve benimseyici düşünceleri bizimle paylaşıyorsunuz. Ayrı bir teşekkür ederim. VLD ve Launch düşünceniz rica ederim demiş. Bilal Yenidoğan, özellikle yorumunuz için çok teşekkürler. Bu güzel yorum için. Haksızlık olmasın, sadece bir tanesine bakalım. VLD'ye mi bakalım, Launch mu bakalım? Çünkü diğer arkadaşların da altcoin'lerine bakıyorum. İki tane bakarsam şimdi haksızlık olur. Çok teşekkürler yorumunuz için tekrardan. Tamam hocam, o kısmı atlamışım, pardon. Yok estağfurullah. Acelesi varsa bakarız dedim sadece. Onun haricinde katıldaki arkadaşlarla bir 20-25 dakika sonra özel canlı yayın yapacağız. Onların istediği altcoin'lere daha detaylı bakarız orada. Yani acelesi yoksa arkadaşlar, katıldaki arkadaşlar, birazdan bakalım sizin isteklerinizi. Buradaki diğer arkadaşların altcoin'lerine bakalım isterseniz. Doge bile 1 dolar olamadı. Penny'in yatırımcısı 100 dolar gibi hedefler çok acayip. Ya onlar şeyden dolayı değil. Bir ümit bekliyorlar. Coin Market Cap'teki verileri nasıl hesaplayacağını birçok insan bilmiyor. Çok normal. Özellikle piyasaya yeni girenler için. Bunlarla alakalı bu yüzden eğitim videosu çekeceğim. Eğitim videolarında yer vereceğim daha doğrusu. O şekilde onu da duyurusunu yapmış olalım. Hocam katılamıyorum demiş. Neden katılamıyorsun? Orbay Bey. Ne gibi bir sıkıntı çıkıyor? 500 bekleyen bile var harbiden. 500'ü hiç duymamıştım. Hani 300'ü duymuştum da 500 gerçekten büyük bir hedef.
Yakın bak, şu an belli bir arzı var ya coin'in. Hani genel bir bilgi verecek olsam buradaki yeni arkadaşlar için piyasadaki. Piyasadaki işte 100 milyar arzı var diyelim. Eğer coin bu arzı yakamazsa ve olması gerekenin üstünde bir fiyattaysa ve özellikle işte 100 milyarın sadece 7 milyarı piyasadaysa bu fiyatta baskı yaratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani fiyatta sadece baskı olur. Yeni alımlar, yeni hype'lar devam etmediği sürece. Şu an bir hype var P'de ama bu hype durgunlaştığında işte o zaman tekrardan bakmak gerekiyor. Onun haricinde eğer yakım yapabilirse, işte buradaki coinlerin birçoğunu yakabilirse o zaman sizin o söylediğiniz 50 dolar 100 dolarlar sahneye girer. Onu da matematik verileriyle tekrar değerlendirir. Ama şu an öyle bir veri yok. Şu anki yapısı gereği matematik buna izin vermiyor. Öyle bir piyasada para yok. Öyle bir alım da yok. Yeni kimse pi almıyor. Sadece bir alanların, özellikle 5 yıldır kazanların çok piyasada konuşması dönüyor. O hype da söndükten sonra yeni alımlar da gelmezse sadece fiyatta baskı yaratır bu durum. Onu da tekrardan analiz yaparak, tekniğe dayandırarak bakıyor olacağız. Dediğim gibi P'nin yükselebilmesi için uzun vadede hani o işte 20x, 50x'ler yapabilmesi, 100x'ler yapabilmesi için yakım yapması lazım. Bu yakım yapamazsa maalesef böyle şeyler sadece hayal olur. Hocam sizin yayınlarınızı 2 gündür takip ediyorum. Çok faydalı buldum. Çok teşekkürler demiş. Mehmet Ay. Ben teşekkür ederim. İnşallah daha fazla birlikte yayınlar yapıyor olacağız diyelim. Katıl linki var mı hocam? Açıklamada var. Bu videonun canlı yayın altında açıklama yazısı var ya. Ben yine de linkini atayım isterseniz. Daha sağlıklı olsun. Nereden atabilirim bu linki? Şuradaki canlı yayına mesela şöyle tıkladığınızda şuradaki açıklama yazısında katıl abone olmak isteyenler için şöyle bir linkimiz var. Şunu da ben sizin için paylaşayım. Bu şekilde link gelir inşallah. Şöyle paylaştım. Açılacak mı diye bakalım linki. Linke tıkladığınızda açılıyor mu arkadaşlar? Bir sorun var mı? Onu bir kontrol edelim. Sanırım açılmıyor çünkü bende açılmadı. Evet, bir sıkıntı oldu. Bir saniye. Ben o linki tekrardan atacağım size. Ali Yaman gelmiş. Hoş geldiniz. Bu arada Mehmet Bey de Satoshi'nin çırağı grubuna gelmiş. Katıl grubuna. Siz de hoş geldiniz Mehmet Bey. Birazdan sizlerle 15-20 dakika sonra canlı yayın yapıyor olacağız özel. Orada görüşürüz diyelim. Şöyle son kez bu linki atayım, sonra altcoin'lerle devam edeceğim. Yeni abone olan arkadaşlara da kanalımıza hoş geldiniz. Buradaki link sıkıntı şimdi ya. Neden buradaki link şey olmadı? Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Evet, kopyaladım. Paylaştım. Linkler sıkıntılı demiştiniz. Valla bilmiyorum. Hani linkler çalışıyor. Ben de kontrol ediyorum ama o açılmaz. Evet, şu an son attığım link açılır ama. Son attığım linke tıklamanız yeter. Katıl abonesi olamayan arkadaşlar için. Linke attım. Bu arada sabitli sohbette de Telegram linkim var. Oraya da katılmadıysanız oraya katılmayı unutmayın. Aynı şekilde açıklama yazısında da Telegram'ın linkini bıraktım. Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Şu an son attığım link açıldı mı? Açıldıysa analize devam edeceğim. Onu bir kontrol edebilir misiniz? Son attığım link. Şu an altcoin'lerin %95'i arz basıyor. Yakından ziyade görünen köy kılavuz istemez demiş. Evet. Trump'ı çok kısa yorumladım. Bakacağım Trump'a da 3 tane coin var. Onlara bakıp Bitcoin'i yorumlayalım.
Yaklaşık 10-15 dakika sonra bu yayını sonlandırıp katıl abonesi olan arkadaşlarla özel bir canlı yayın yapacağız. Hem günlük kapanışı değerlendireceğiz hem de istedikleri altcoin'leri çok detaylı değerlendireceğiz orada. Onu da yeni gelen arkadaşlara bildirmiş olayım. Bir 15 dakikada sizden gelen isteklerle altcoin'lere bakalım. iPhone'da sorun var, açılmıyor. Son attığım link de mi açılmıyor gerçekten? Çalışıyor. İlk attığınızda da sorun yoktu demiş. Hocam iyi yayınlar. AVAX bakar mısınız? Ethereum başvurusu yapıldı. Bugün Trump sepetine ekledi demiş. Tamam, son olarak da AVAX'a bakalım. Şimdilik bu yeter. Şöyle AVAX'a yazdım. Şu an OMG, Ether, Trump ve AVAX'a bakacağız arkadaşlar. Yine vakit kalırsa bakmaya devam ederiz. Vakit kalmazsa Bitcoin'i yorumlarız. Sonra katıl aboneleriyle özel canlı yayına geçmemiz lazım. Hocam iyi yayınlar. Onu okuduk, tamam. Hocam Rare aldım. Yeni abone oldum. Bir bakar mısın rica ederim. Okan Bey, onu dediğim gibi şu an tam ki söylemimden sonra söylediniz. Aynı şekilde VLD yazan arkadaşlar için VLD'yi de bir sonraki canlı yayında bakalım. Bu arada yarın pazar, bugünkü yapamadığımız canlı yayını, uzun canlı yayını yarın yapacağım. Sabah pi videosunu çekip akşamüstü de bir yayın açıp gece kapanışına kadar sizlerle olacağız. Yarın çok daha fazla altcoin'i yorumlarız birlikte. O yüzden şu an bakamasam da yarın çok detaylı bakarım o altcoin'lere. Yani daha uzun süreli yayınımız olacak. Belki 3-5 saat, belki 6-7 saat sürecek bir canlı yayın olacak. Şimdilik öyle bir söz vereyim. Olur mu? Eğer bana geceki yayında geldim bakamamıştık diye hatırlatırsanız öncelik veririm. Özellikle Bilal Yeni Doğan, Kripto Mahsun VLD demiştiniz. Onu yarınki yayına bırakalım. Çünkü vakit yetmeyecek. 10 dakika kaldı kapanışa. Ben hemen acilen şunlara bir bakalım. Okan Bey daha önce söylemişti. Okan Bey ne söyledi? Furkan Akdağ, ENA. Ben de son attığınız açıldı demiş Aysel Hanım. Tamamdır. Okan Bey ne söyledi? Hocam Rare aldım, yeni abone oldum. Okan Aktaş. Ondan sonra ne yazdık biz? AVAX'ı yazdık. Doğru. Tamam. Tamam. Rare'yi de ekledim. Hatta VLD'yi de ekledim. Hepsine bakıyorum. Sizi kırmak hiç içimden gelmiyor ama vakit de yok. Bakacağız. Tamam. Rare, VLD bakılacak arkadaşlar. Ondan sonrasını bakamayacağım maalesef. ENA dedim sabahtan beri. Tamam. ENA. OMG, Ether, Trump, AVAX, Rare, VLD, ENA bakıyorum. 10 dakika içerisinde bitirmem lazım. Rica ederim. Geçiyorum. Bakalım. Yok, VLD özellikle aylık galiba arz basıyor. Onu söylemek istedim. Tamam, neyse. Bilal Bey VLD istemiş. Ona bakalım. Artık diğer altcoin'ler birazdan sadece katıla özel yaptığımız yayında bakarız. OMG'ye bakalım. Bu şeyden silinmişti değil mi? Binance'dan. Nereden bakalım? Şuradan bakabiliriz. Neden OMG istediğinizi anladım. Evet. Ben dünkü yayında da buna benzer bir dünkü yayında da buna benzer pump yapan altcoin'ler hakkında bir yorumum vardı biliyorsunuz. Niye böyle oldu bu? İlla bir sıkıntı yaratacak. Her neyse ben şöyle yapayım. Bu tarz pump yapan, sert pump yapan coinlere asla girmeyin. Şu an 4 saatlikte bakıyor olduğumuz için de ben sadece olası tepki alacağı yerleri söyleyeceğim. Bu tarz coinlere asla pozisyon falan açmayın. Bir oturmasını bekleyin grafiğin. Asla bu şekilde önermiyorum deyip olası tepki alacağı yerlere bakalım. Zaten şu pivot noktasından dönmüş. Daha doğrusu bir üstteki pivot noktasından dönmüş. Şuradaki ara pivottan. Tam milimetrik olarak 0.30'dan dönmüş. Daha da yükselişe geçerse 32.20'lerde de bir ara direncimiz var. Onun haricinde şuradaki 25.30'larda var. 27.38, 27.90'larda var. Bu spot grafiği bu arada. Destek bölgesi olarak da 24.10, 23.65 ve 23.30'larda da ara desteklerimiz var. Son ara desteğimiz 22.86. Bunu da altında kapatırsa yarın tekrardan yorumlarız OMG'yi. Şimdilik poz falan almayın bence bunda. Bir oturmasını bekleyin. Ether fi'ye bakalım.
Ether de sat vermek üzere. Bulut yapısı muhtemelen kapanışla birlikte 7 dakika sonra muhtemelen kırmızı yakacak ya da çok ince bir yeşile dönecek. Bu yapısını bozabilmesi için 0.711'lerin 12'lerin üstünde kapanış lazım 4 saatlik. Bunu yapamazsa geri çekilmelerde ilk destek noktası 700, ikinci destek 693, son ana destek bölgeleri 680 bölgeleri. Onun da altında, özellikle 660'ın altında 4 saatlik kapatmaya başlarsa yarın maalesef kötü senaryolar konuşuruz. Onu yarın tekrardan inceleriz. Ara destek ve dirençlerimiz bu şekilde. Pardon, direnci söylemedim. Direnç bölgesi olarak tekrar dediğim gibi 711'lerin üzerinde kapatabilirse direnç önü açık, biraz 740'lara kadar 750'lere kadar bir yükseliş görebilme potansiyelimiz olur. Ether için de direnç bölgesi bu. Trump'a bakalım. Trump güzel bir yapıya evrildi sat için. Eğer 4 saatlik kapanışta biraz daha tepki yükselişi yapabilirse yukarıya doğru, benim de pozisyon için değerlendirebileceğim coinler arasında şu an. Ama yapmazsa maalesef arkama bile bakmam. Trump'a buralardan girmem. Şöyle güzel bir bulut yapısına evrildi çünkü. Benim istediğim senaryo şu: bazı altcoin'lerde özellikle bu tarz yapıdan sonra, diyelim ki şu an burada kapattı. Eğer düşmezse, ki ben bunu istemiyorum şu an. Düşerse önünde destek yok çok, şuraya kadar 11.70'lere kadar. Eğer düşmezse ve kapanışla birlikte tekrardan şuralara kadar, özellikle tam bu bölge 12.50'lere kadar bir yükseliş yapabilirse, iğnelerle belki 12.70'lere kadar da iğne atabilir. Şey olabilir ama buralara kadar gelirse benim istediğim bir Trump diyebilirim. Ondan sonra ne olur derseniz, özellikle tabii 4 saat sonra 8 saat sonra yorumlarız bunu tekrar ama bu bulut yapısı eğimiyle birlikte 12.60-12.70'lerin üzerinde, en garantisi de 12.75'lerin üzerinde 4 saat kapatamadığı sürece maalesef Trump'ta bir geri çekilme senaryosu aktif şu an. Bu söylediğim seviyelerin üzerinde kapatması lazım. Kapatamazsa ilk destek bölgesi 11.77, 11.50'ler ve 11.20'ler olarak ara destek bölgelerimiz var. Kırmaması gereken son ana destek bölgemiz 10.80'ler. Bunları tekrardan yorumlarız. Trump'ı geçtik. AVAX'a bakalım. Biraz hızlı şey yapıyorum arkadaşlar. Malum çok herkesin coin'ine bakmaya çalışıyorum. Ve kapanış da geliyor. Katıla özel arkadaşlarla özel canlı yayın yapacağız çünkü. İlk canlı yayınımız olacak. Evet. Özellikle birkaç gündür kıramadığı yeri bu sefer kırmak için AVAX güzel bir tepki almış. Şuradaki yatay seyri de şuradaki yeşil bulutu, kırmızı bulutu yeşile çevirerek olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bu olumsuzluğu bozabilmesi için tek yapması gereken 18.45'lerin altına sarkması olur. Bunu yapmadığı sürece AVAX'ın şu an ilk direnç noktası 19.80, 20.10 ve 20.30 diyebilirim. Buralara doğru yükseliş yaparsa tepki alabileceği bölgeler bunlar. Onun da üstü zaten ölüm trendine doğru gidiyor. Onu yarın yorumlarız. Dediğim gibi destek noktaları kapanıştan sonra 18.80'ler olacak spot grafiğinde. Onun haricinde 18.60 ve 18.45'lerde ara destek bölgelerimiz. Güçlü son ara destek bölgemiz ise 18'ler diyebilirim. Evet, AVAX için de bu şekilde. Rare'ye bakalım. Rare USDT. Rare güzel bir pump'tan sonra yatay seyirde uzun süredir. Ve şu an sat vermiş. Hem de iki indikatörden de sat vermiş. Güçlü de dirençleri var. Yani muazzam bir şekilde tam o bölgeden iğne atıp geri dönmüş kırmızı noktadan. Şu an kısa vadeli görüntü kötü. Yine bir geri çekilme, belki tekrardan bir güç toplama senaryosuna giriyor olabilir. Bunu bozması için, tekrar yükselişe geçebilmesi için kesinlikle 10.90 ya 11 diyeyim hatta. O biraz daha eğim vereceğini düşünerek söylüyorum. 0.11'lerin üzerinde kapatmadığı sürece Rare tehlikesini korur. 0.11 ve üzeri tekrardan bir yükseliş trendi başlatması için yapması gereken ilk adım. Onun haricinde eğer bunu yapabilirse ilk direnç noktaları 11.85'ler diyebilirim. Bu senaryo şu an gördüğümüz kısa vadeli senaryo bir geri çekilme senaryosu. Böyle bir durumda destek bölgesi olarak şu an 950'ler, 0.0950'ler. Eğer orada da tutunamazsa diğer ara desteğimiz 880 ve 810'lar diyebilirim. Bu şekilde de ara destek bölgelerimizi söylemiş olduk Rare'de. Geçelim VLD'ye. En hızlı
altcoin incelemesini yapıyoruz şu an. Sırf sizleri kırmamak için. Yorumları bilerek okuyamıyorum şu an. Kusura bakmayın. Rare'ye baktık. VLD'ye bakıp ENA'ya bakacağız. ENA'dan sonra Bitcoin'e bakıp bu yayın sonlanacak ve hemen katıldaki arkadaşlarla özel canlı yayınımıza geçeceğiz. Yeni gelen arkadaşlara da duyurmuş olalım. Katıla abone olmak için açıklamadaki linkten veya hatta bilgisayardan girenler için zaten nereden olacağınızı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. VLD'de 4 saatlikte sat vermiş. Güzel bir dediğim gibi bulut yapısını oluşturmuş. Bu sat senaryosunu bozması için kesinlikle 890'ların üzerinde kapatması lazım. 890'ın üzerinde 4 saat kapanıp tutunmadığı sürece VLD'de bir geri çekilme senaryosu mevcut. Böyle bir durumda da ilk destek noktası 860 bölgesi. Alt destek noktası ise 840 seviyesi. Burada da tutunmaya başaramazsa diğer tepki alacağı destek noktası yaklaşık 810'lu bölgelerde diyebilirim. Direnç bölgesi olarak burayı kırabilirse 890'ların üzerinde 4 saat kapatabilirse ilk direncimiz 900'lü bölgeler olacak eğim vereceğini düşünürsek. Daha sonra da 913 ve 945'lerde diğer ara direnç bölgelerimiz VLD'de. Bakıyorum buna ne zaman baktık? 1.27'de baktık. Şu notlarını almayı unutmayayım. Geçelim son coin ENA'ya bakalım. ENA'ya da bakmış olalım. Evet, ENA'da bir direnç bölgesinde var. Bulut yapısı hala yeşilliğini koruyor. Bunu koruyabilmesi için, yükselişine devam edebilmesi için 36.40'larda tutunması önemli. Tabii kısa vadeli konuşuyorum. Onun haricinde şuradaki görüntü hala daha iyi. Yani geri çekilme yapsa bile benim gözümde iyi. Bu iyi senaryo ne zaman bozulur? Özellikle 33.50'lerin üzerinde kapatmaya başlarsa bozulur. Onun haricinde iki indikatörüm de yeşilini yakmış. Bu yeşil ilk olarak bu yeşilliği bozmaması şart. O da 36.40'lardan geçiyor. 36.40'ın altında kesinlikle 4 saat kapatmaması lazım. Bunu yaparsa sırasıyla destek alacağı düşüşlerde destek alacağı bölgeler 35.97, 35.80'ler ve 34.5'lar gözüküyor. Son kalemizde dediğim gibi 33.50'ler. Onun haricinde direnç bölgesi olarak 38.26'da ve 39.14'te direncimiz var deyip tam kapanışta son coin'ime bakıp Bitcoin'i geçelim. Normalde kapanışı katıldakilerle yapacaktık ama buradakilere de 4 saatlik kapanışı yorumlamış olayım. Evet. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Kapanıştan önce size oluşacak senaryoyu sat vereceğini dememin sebebi bu. Şu an kırmızıyı ilk yaktı. Bitcoin buraya kadar bir retest yapabilir. Yani bir yükseliş yapabilir. O da 84.800'lü 780'li bölgeler spot grafiğinde. Bu arada emoji atan ve yayını beğenen herkese çok teşekkürler tekrardan. Unutanlar varsa da hatırlatmış olalım. Desteğiniz önemli. Çok çok sağ olun tekrar. Evet. Bakıyorum şöyle. Evet, birkaç coin'de de kısa vadeli bir geri çekilme sinyalleri yandı. Bunlara Ethereum'da dahil. Evet, 880'lere, 870, 84.800'lere, 84.770'lere kadar bir retest yapabilir. Bu yapacak anlamına gelmiyor. Geri çekilme durumlarında da buradan yaklaşık ilk desteğimiz 83.590 diyebilirim. Bu yapıyı düşüş senaryosunu bozabilmesi için az önce söylediklerim geçerli. 84.850'lerin 900'lerin üzerinde kapatması lazım. Bu da kısa vadeli yorum mu olsun? Şimdilik okuyamadığım birkaç yoruma bakıp birkaç dakika içerisinde bu yayın bitecek. Katıl aboneleriyle devam ediyor olacağız. Detayları orada konuşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım yorumlarınıza. Şöyle yukarı çıkıyorum birazcık. Son yorumlara bakacağım biraz. Yatırım tavsiyesi olmadı mı hocam bu şimdi? Olmadı, ben sadece olası senaryoları şey yapıyorum. Destek dirençlere değinerekten. BTC XRP alın, akşam yatarken kafanız yastığa rahat olsun demiş. İyi emoji attık, hayırlı olsun, teşekkürler demiş. Etherfi yorumunuz için teşekkürler demiş, rica ederim. Talha Ergün Şubumi kahve Talha Ergün, ben de anlamıyorum, yoruldum 35 dakika canım çıkıyor. Hocam yayını kapatın demiş Talha Bey. Akşamdan beri res yazdım hocam ya demiş. Mehmet Bey, valla az önce yazan herkese şey yaptım, bu yayın biraz kısa sürdü. Ben rezi şuraya kenara not alıyorum.
Yarın gün içinde ben tekrar yayın yapıyor olacağım. Birinci sıraya Rezi aldım. Söz, o zaman bakayım. Haksızlık olmasın. Rezi yazdım. Yarınki yayında bakacağım. Hocam sana bir kullanıcı olarak önerim. Su veya bir şey yudumlarken sesi kapatırsanız daha iyi olur. Hakkını helal edin. Eğer kırıcı ol. Estağfurullah. Ben o kadar çok ses geldiğini fark etmedim. Kusura bakmayın. Çok konuştuğum için özellikle bu yayınlar bizim uzun sürüyor. Ee, Boğazım çok kuruyor. Bunu yapmak zorundayım. Sürekli de hızlı hızlı yapmak adına şey yapmadım ama bundan sonra dikkat edeceğim. Kusura bakmayın öyle rahatsızlık verdiysem. Teşekkürler uyarı için. Win Balan. Çok sağ ol. Benden bu kadar. Kalbi başkasına atsın lütfen. Kral Yeşil ne? Kral Yeşil'e ne zaman döner? Kırmızıya dönen yer. Seviyeleri verdim Mert Bey. Birazcık yayını tekrar izleyebilirsiniz. Oranın üzerinde atarsa yeşile döner. Ufuk Baysal da sürekli izleyenlerimizden Sinyal Avcısı katıl grubuna katıldı. Birazdan görüşürüz Ufuk Bey. Katıl aboneleriyle özel canlı yayınımız bir 5-10 dakika içinde başlayacak. Hem günü değerlendireceğiz, günlük kapanışı değerlendireceğiz hem de istediğiniz altcoin'leri çok detaylı değerlendireceğiz. Bir şey olmaz. Sizi bakalım kaç kişi izlemiş. Evet arkadaşlar başka sorumuz yoksa geçelim. Şimdilik bu şekilde olsun. Güzel altcoin inceledik gene bu arada. Yaklaşık 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane altcoin'e bakmışız. O şekilde yarın gün içinde yayınımız olacak. Pi isteyenler için de Pi ile alakalı bir yayınımız olacak. Pi Network ile ilgili bir videom olacak. Yayın demişim. Bunun haricinde de yarınki yayına beklerim herkesi. Kanala abone olmayan varsa da abone olmayı unutmasın lütfen. Beğeni atanları da ve özellikle emoji atanları da ayrı ayrı teşekkür ederim. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Evet, bu yayını sonlandırıyorum. Katıldaki arkadaşlar bir 5 dakika bana müsaade edin. Hem başlığımı ayarlayayım hem de üyelere özel ayarlarını yapayım. 5 dakika sonra tekrar yayına gireceğiz. Siz de bir mola vermiş olursunuz. Birazdan görüşürüz katıldaki arkadaşlarla. Evet. Sol'e baktım. 51. dakikasında baktım bu videonun. Sol'ü geri alarak bakabilirsiniz Ozan Bey. Sol'e baktık. Evet, yayını sonlandırıyorum. Katıldakilerle birazdan tekrardan yayındayız arkadaşlar.